Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar şimdi konuya hemen geçmeden evvel bir arkadaşımın bana bir sorusu vardı yaş aralıklarla ilgili. Bakın yanda bir videomuzu görüyorsunuz. Hangi mevkilere hangi yaş aralığında oyuncu transfer edilmeli? Daha katkı sağlar. Evet, yanda gördüğünüz videoyu bu arkadaşımız da izlerse çok sevinirim. Faydalı olacağını düşünüyorum değerli arkadaşlar. Bunun dışında taktik formasyon videolarımız zaten oynatma listemiz içinde var. Hakikaten orada bütün formasyonları sizler için analiz etmeye çalıştım. Çok sayıda çünkü bir iki arkadaşımızdan da özellikle bana bu konuda sorular geldi. Lütfen taktik formasyon videolarına da göz atmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar şimdi öyle bir döneme geldik ki hakikaten kupada olsun eğer takımınızın overall'ı belli bir seviyenin üstündeyse, atıyorum, örnek veriyorum, 110, 120 ve 140, 130 gibi overall'ı yüksekse ama bu yeni güncellemelerden, yeni gelişmelerden sonra biliyorsunuz oyun tarzlarında anormal derecede nadir gibi, efsanevi gibi, elit gibi vesaire vesaire oyun tarzları yükselmesine imkan sağlayacak güncelleme ve yenilikler geldi. Dolayısıyla birçok takımda inanın yani bu sayısı her geçen gün artıyor. Bu tip böyle yüksek oyun tarzı takımlara oynama şansınız artıyor. Ha diyeceksiniz ki ya o zaman hani belli seviyenin altında 70, 80, 90 seviyesindeki takımların belki daha az bunlarla karşılaşma şansı ama o overall'lar içinde de var arkadaşlar. Takımın gücü düşüktür. 5 yıldız, 6 yıldız gibi oyunculardan kurulur. Ama oyun tarzı dediğim gibi çok gelişmiştir. Çok fazla oyun tarzları üst seviyede olan takımlara karşı oynama şansı var değerli kardeşlerim. Şimdi bu takımlara karşı gerçekten nasıl oynamak gerekir? Yani şöyle söyleyeyim. Formasyon olarak değerlendirmeyeceğim bugün. Taktik olarak, taktik anlayış olarak nasıl oynarsak şansımız olabilir. Ha, arkadaşlar bu bir aslında konsol oyunu değil. Sonuçta elimizde bir joystickle bir işin idaresini biz yapmıyoruz. Bir futbol oyunu değil yani. Konsol futbol oyunu değil. Dolayısıyla siz en iyi şekilde hazırlanıyorsunuzdur. En iyi şekilde antre ediyorsunuzdur takımı. Maç içinde aşağı yukarı 9-10 dakikalık süre içinde emirlerinizi değiştirebiliyorsunuzdur falan filan filan filan. Neyse. Ama sonuçta bunu bir algoritma oynuyor. Dolayısıyla bu tip takımlara karşı ben özellikle uzun top oynamayı tercih etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Ha, sizin de başka önerileriniz vardır. Bu tip takımlara karşı şöyle oynayalım, böyle oynanabilir dersiniz. Yorumlara yazarsınız. Çok memnun olurum değerli arkadaşlar. Bakın arkadaşlar hakikaten zor rakiplerle oynuyoruz. Yani gerçekten zor rakiplerle oynuyoruz. Kupa olsun, elitlik olsun, lig olsun, çok zor rakiplerimiz olacak. Bu rakipler için de artık o kadar alışılageldi ki arkadaşlar bu oyun tarzı oyuncular. Mesela örnek bir iki oyun tarzı göstermek istiyorum. Mesela değerli arkadaşlar. Şimdi mesela bu sene ligde rakiplerimden bir tanesi. Bakın overall'ı benden düşük ama lakin gelin kadro ekranına görüyorsunuz. Ha, bu tip takımların zaafı nedir? Bu tip takımlar defansa çok önem vermezler. 2 yıldız, 3 yıldızlı oyuncularla tutarlar. Ha, bu mantıkta nedir arkadaşlar? Ya 4 yesem 6 atarım. 3 yesem 5 atarım mantığıdır. Çünkü bu tip takımlar değerli kardeşlerim özellikle yeni başlayanlar için de bu önemli. Bizler için de bir kulağımıza bir fısıltı olacağını düşünüyorum. Bu tip takımların zaten orta saha ve ilerisi müthiş derecede kuvvetli, bol yıldızlı ve artı göründüğü gibi bir örnek vererek gitmek istiyorum. Oyun tarzları da oldukça yüksek oyunculardan kurulu takımlardır.
Bunların aslında genel klasik olarak zaafları defanstır arkadaşlar. Şimdi formasyona girmiyorum. Çünkü bu rakipleriniz her çeşit formasyonda oynayabilir. Genel olarak 3-1-5-1'i tercih edebiliyorlar. Veya 3-1-4-1-1'i mesela burada görüldüğü gibi böyle bir tercihte bulunabiliyorlar. Genel olarak yapıları bu şekilde oynuyorlar. Genel diyeyim. Hepsi için söylemeyeyim. Yani dolayısıyla arkadaşlar ben bu konuda bizim gibi evet takım kuvvetli ama oyun tarzı bakımından bu takımlarla yarışamayacak veya şansımızın az olduğu karşılaşmalar için özellikle ben uzun topu değerli arkadaşlar tavsiye ediyorum. Çünkü sizin de forvet hattınızdaki oyuncularınız muhakkak iyi olacak. Tabii ki ama en azından rakibinizin sonlandıramadığı ataklarla uzun topla orta sahayı geçerekten, çünkü bu takımların en kuvvetli yerlerinden biri orta sahalar arkadaşlar. Dolayısıyla kısa top orta sahada bu tip oyunculara karşı çok kolay top kaybetmenizi sağlar. Yani oyuncularınız iyi de olsa bu tip oyunculara karşı kaybedersiniz. Karışık, evet, kısa uzun yaparlar ama orada da top kayba şansı olur. Uzun topla şöyle. Sizin gibi mesela normal defansı iyi olan takımlara karşı belki uzun topta top kaybınız çoğalabilir. Ama defansı bu gibi olan 2-3 yıldızdan oluşan takımlara karşı, ki bunlar için dediğim gibi hedefimiz bunlar zaten, bu konumuz bunlar. Dolayısıyla uzun top etkili oluyor arkadaşlar. Ben bunu birçok defa tecrübe ettim, denedim. Sizler de muhakkak ki bu konuda bir fikriniz vardır. Yorumlara tekrar söylüyorum. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar genelde bu tip takımlara karşı savunma oynamak uygun oluyor. Normal olarak da çıkabilirsiniz ama savunma anlayışınız ama asla ve asla sert savunma oynamayın. Bunun iki tane nedeni var arkadaşlar. Çünkü rakibin hücum hattı sizden çok üstün. Sizin savunma oyuncularınız buna yetersiz kalacağı için sert savunma oynadığınız zaman arkadaşlar hem oyuncularınızın yorulmasını hızlandırıyorsunuz. Akabinde gol veya goller yediğiniz zaman da bir şekilde bu 9-10 dakikalık maç süresi içinde sıkıntıya düşebiliyorsunuz. O arada zaten biliyorsunuz. Yani en büyük hatalardan biri, hep ne dedik? Sert savunmadan atıyorum bir anda normale alan arkadaşlar var. Veya sert savunmadan hücuma alan arkadaşlar var. Yani bu etkiye bir tepkidir arkadaşlar. O anda takımınız hemen buna etki ve tepki göstermez. Dolayısıyla bu yanlışa düşmemek adına savunma oynamakta fayda var. Uzun top oynamakta da dediğim gibi bu tip takımların genel olarak incelendiği zaman en büyük zaafları, ki çok üst takımları söylemiyorum. Onların defansları da aynı, ortaları da aynı, hücumları da aynı. Bu tip takımlara karşı zaten kolay eşleşme şansınız olmaz. Ama daha ziyade defansı önem vermeyip orta ve ileriye önem veren, tabii kalecileri de iyidir bunun. Bunların kalecileri de iyidir. Ayrı konu. Ama dolayısıyla daha çok pozisyon bulabilme ve sizin elinizdeki forvet hattının becerilerine göre, durumuna göre en azından yenilseniz bile, mağlup bile olsanız en azından orada 1-2 gol ya da goller atabilme şansını elde edersiniz. Dolayısıyla bu iş zaten dediğim gibi algoritma oynuyor arkadaşlar. Siz ne yaparsanız yapın. Sonuçta bu işin kasası algoritma. Her zaman kasa kazanıyor. Bu 2-2 daha 4 değerli kardeşlerim. Pas atma şeklini dedik, özellikle uzun oynamakta fayda var dedik. Pres tarzını arkadaşlar yüksek yapmamanızda fayda var. Çünkü zaten bu tip takımlarda biraz evvel de söylediğim gibi orta sahaları şeyleri yüksek olduğu için, dolayısıyla hangi formasyonda oynarsanız oynayın, hangi şekilde oynarsanız oynayın, yüksek pres en azından ilk yarı için. Belki ikinci yarıda bunu değiştirebilirsiniz.
Ama bu tip takımlara karşı daha ziyade ilk yarı en azından alçak, sonrasında belki yükseltme, maçın durumuna göre yükseltme şansını elde edersiniz. Top çalma tarzını zor oynamamaya çalışın arkadaşlar. Çünkü olası duran toplarda bu tip takımların hücum hattı kesinlikle size gol ya da gol atma şansına sahip olur. Dolayısıyla daha normale çekmekte fayda var. Ama baktınız eğer olmadı, yani biraz daha topu tutmaya çalışıyorsunuz, biraz daha şey yapmaya çalışıyorsunuz, belki zora dönebilirsiniz. Ama zor bu tip takımlara karşı arkadaşlar pek fayda sağlamaz. Arkadaşlar size dediğim gibi kesinlikle adam adama oynamamalısınız böyle takımlara karşı. Mesela bir iki örnek göstermeye çalışayım. Yine Eritlik'ten bu sene oynayacağım takımlar örnek. Şimdi şöyle iki tane daha takımı analiz edelim ve çok fazla şey yapayım. Şimdi böyle bir takımla ben karşılaştım. Şimdi benim gücüm de tabii normale göre biraz daha yüksek olduğu için dolayısıyla böyle takımlara karşı karşılaşma şansım çok. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi bu takımda şöyle göstermek istiyorum. Dolayısıyla böyle bir takımda zaten her alanı çok kuvvetli. Böyle bir takımı yenme şansı yüzde kaç? Bence %15'i geçmez. Doğruyu konuşmak gerekirse. %15'i geçmez. Atıyorum bir başka takıma daha bakalım. Son iki karşılaşmaz ki ben bundan 0 puan bekliyorum. Büyük bir mucize olmazsa. Bakın böyle takımlar da var aslında. Yani her tarafı organize olmuş yıldızları var. Dediğim gibi takımların şeyi var. Örnek veriyorum. İşte gördüğünüz gibi. Yani bu tip takımlara karşı bakın bu 3-1-4-1-1 oynuyor. Biraz evvel bahsettiğim şey olduğum formasyonda. Yani dolayısıyla böyle takımlara karşı kesinlikle uzun top oynamakta fayda var. Burada yalnız buna karşı uzun top oynarsanız ne olur? Evet bunun DC'lerini gördüğünüz zaman burada pek etkili olmayabilir. Belki kanatlar üzerinden gidebilirsiniz. Sizin formasyonunuz eğer kanatlar üzerinden gitmeye münasip bir formasyonsa kanatlar üzerinden gidebilirseniz belki orada bir pozisyon zenginliği yaşama şansınız olur. Ama biraz evvelki gene ligdeki takıma örnek vereceğim. Bu gibi bir takıma karşı oynuyorsanız burada gördüğünüz gibi DC'ler en zayıf halkaları arkadaşlar. Aslında oyun tarzları 4 ayrı konu. Ve becerileri de yüksek. Ama en azından bir şansınız var değerli arkadaşlar. Biraz evvel ondan bahsettim zaten. Yani en azından diğerlerine göre en zayıf halkaları bunlar. Bakın bu adamın markajı %199 ya. %23'lük oyuncu %199. Yani oldukça kuvvetli bir beceri diyeyim ben şöyle söyleyeyim. Yani bu da fena değil. %41'lik bir oyuncu. Yani biz bunların tabii genel over'larına bakıyoruz. Ama baktığımız zaman becerilerine yani oldukça iyi olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Bu da nedir? Onlar için bir güç düşürme vesilesi oluyor. Ne yapıyorlar? Takımların genel over'larını düşürüyorlar. Daha başarılı olabilecekleri kulvarlara düşmeye çalışıyorlar. Bunun dışında zaten bu tip takımlarda da geri kalan kısmı yani çok fazla önemli değildir. Dolayısıyla arkadaşlar benim naçizane önerim bu takımlara karşı belki kanat veya uzun top oynayabilirsiniz. Kanatlardan ve uzun top ama şöyle bir orta sahaya karşı böyle bir orta sahaya karşı kısa top oynamak son derece yanlış olur. Sizin de oyuncularınız ona göredir. Eğer sizin takımınızda buna yakın bir şekilde oyun tarzı varsa, buna yakın bir şekilde varsa o zaman istediğiniz taktik anlayışta oynama şansı. Benim anlatmak istediğim en azından şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Benim gibi olan takımlar yani daha baş altı olup da
Evet, takım olarak belki daha yıldızları var ama oyun tarzları belli bir seviyede. Çünkü oyun tarzı gerçekten etkili olmaya başladı oyunda. Yani oyun tarzı oyuncular her şekilde kendini gösteriyor. Ha bazen öyle şeylerle de karşılaşabiliyorum ki hakikaten çok güzel oyun tarzı var adamın. Full oyun tarzı var. Mesela fikstür ekranından göstereyim. Yani bir tane de olsa göstermek isterim. E, Hemen şöyle bir bakayım arkadaşlar, var mı böyle bir e, durum diye bir bakıyorum. Mesela şuna bir bakalım. Bu olabilirdi. Yanlış eğer şey yapmıyorsam. Bakın. Bir tane oyun tarzı oyuncusu var. Dolayısıyla bir, iki, hadi üç tane oyun tarzı oyuncuyla başa çıkabiliyorsunuz. Aynen burada görüldüğü gibi bir şekilde bu engeli aşabiliyorsunuz. Ama hepsi full veya 11 oyuncuda 8-9 tanesi oyun tarzları full olan o takımlara karşı çok da zorlanmak mümkün oluyor değerli kardeşlerim. Yani bugünkü konumu bu tip takımlara karşı nasıl oynamak gerekebilir düşüncesini paylaşmaya çalıştım. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoş ve esen kalın.